Bu ürün bize geleli yaklaşık 15 gün oldu. Mikrofonla birlikte gelmişti. Mikrofonun incelemesini yaptık, kullanmaya başladık. TikTok'ta, YouTube'da yayınlar yapıyorum ve çok beğenildi. Bu ürünler çok beğenilecek gibi gözüküyor. Çünkü birkaç gündür de kullanıyorum canlı yayınlarda özellikle. Rampage Soundwave RGB Gaming Soundbar Speaker sistemi inceleyeceğiz arkadaşlar. Bu ürün incelemeleri sayesinde satın alma arifesinde olan arkadaşlar bu videoları izleyerek alacakları ürünleri bir nebze de olsa tanımış oluyorlar diyorum. İncelemeye geçiyorum. Kutu içerisinden bu şekilde bir soundbar, güç adaptörü, kullanma kılavuzuna bakarak buradaki butonların özelliklerini, görevlerini öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda bu kullanma talimatının arkasına baktığımız zaman bir de garanti belgesi olduğunu görüyoruz. 3.5 stereo jack çıkıyor. Bu kabloyu kullanarak soundbarımızı 3.5 jack barındıran bütün ses sistemlerine, müzik çalarlara, medya oynatıcıların hepsine bu jack üzerinden bağlantı yapabileceğiz. Müzik sistemimizin voltajını sağlayacak olan adaptörümüzün voltaj değerlerine bakalım. Giriş voltajı 100 ile 240 volt 1.5 amper 50 Hz. Çıkış voltajı ise 16 volt 4 amper 64 watt'tan oluşan güzel kaliteli bir adaptörle birlikte geliyor. Adaptörün güçlü olması gerekiyor ki sistemimizi besleyebilsin. Soundbar'ımızı incelediğimizde üzerinde parlak bir yapı olduğunu görüyorsunuz. Ön tarafı ızgaralı bir yapıya sahip. Bir burada bir de burada 2 adet 15 wattlık hoparlör mevcut. Alt kısmına baktığımız zaman RGB bir alan var burada. RGB ışıklarımızı buradan izleyebileceğiz. Ayak kısımlarına baktığımız zaman plastik kavucuk olduğunu, bu da masa üzerinde sabit durmasını sağlıyor. Arka arayüzü incelediğimizde DC voltaj girişi, yani adaptörümüzün bağlantı noktası. Subwoofer'ımızdan gelen kablomuzu da burada sub girişine takıyoruz. Hemen yan tarafa baktığımız zaman TFT yani SD kart yuvası var. SD kartımızı buradan takıyoruz. AUX kablomuzu buradan telefona, televizyona, müzik setlerine, bilgisayarlara, tabletlere, kısacası bütün multimedya oynatıcılarına bu kabloyu takarak sesimizi buradan aktarabileceğiz. USB girişinden flash bellek takarak müziklerimizi buradan da dinleyebileceğiz arkadaşlar. Mini SD kart, USB, AUX girişi dışında aynı zamanda Bluetooth 5.3 üzerinden de müziklerimizi soundbar'ımıza gönderebileceğiz. Adaptörümüzü takalım ve diğer arayüzde incelemeye devam edelim. On-off butonuna basılı tutuyoruz ve sistem açılır açılmaz alt kısımda gördüğünüz gibi renk barı çalışmaya başladı bile. Buradaki volüm tekerleği ile sesimizi açıp kapatabileceğiz. Açma kapama butonu iki işlevden oluşuyor. Aynı zamanda pause olarak da kullanabiliyoruz. Tekerleğin yanlarındaki 2 adet butonla da sağ ve sola hafıza kartı ve flash bellek üzerindeki müziklerimizi bu iki butonu kullanarak değiştirebileceğiz. Aynı zamanda burada bir de menü butonu var. Menü butonuyla modlar arasında geçiş yapabiliyoruz. Bluetooth'a geçti. Evet, Bluetooth'tan bağlantı kurabiliriz. Telefonumuzdan Bluetooth'u açıp soundbar'ımıza bağlantıyı sağlıyoruz. Rampage REM'e-1 diye çıktı. Yani bu durumda telefonumuzla bağlantıyı kurmuş oluyoruz. Bugüne kadar segment bilgisayardan çok sayıda ürün geldi. Ürün incelemesi yaptık. Bu hafta da segment bilgisayar bize 2 adet harika ürün gönderdi. Onların da incelemesini yapacağız. Bugünkü incelememizde Rampage Bemol Kondenser yayıncı ve oyuncu mikrofonunu inceleyeceğiz. Daha sonra arka planda gördüğünüz kocaman bir kutu var. Rampage 64 Watt Soundwave klası inceleyeceğiz. Bu incelediğimiz ürünler içerisinde Türkiye'de ilk olarak incelediğimiz ürünler var. Örneğin Bluetooth'tan temiz bir ses aktardığını görüyorsunuz. Buradaki menünün görevlerinden devam edelim. Menüye tekrar basalım. Tekrardan SD kartı aldım. USB driver mode. USB yani flash bellek üzerine aldım. Bir daha bastığımız zaman yani 4 saniye basılı tuttuğumuz zaman SD karta geçti şu anda. Soundbar altındaki LED aydınlatma barını da buradan değiştirebiliyoruz. Yani sabit renklere de alabiliyoruz. Örneğin kırmızı. Bir daha bastığımız zaman müziğe göre hareket ediyor.
Tekrar bastığımız zaman kapanıyor. İsterseniz kapatabiliyorsunuz da. RGB geçişleri otomatik olarak ayarlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda kırmızı, turkuaz renk, mavi, karışık renkler yapıyor. Yeşil, mor, kırmızı, bu şekilde değişken renkler mevcut. Benim favorim bu. Müziğin ritmine göre hareket eden ışıklar daha güzel gözüküyor. Soundbar'ın arka kısmına baktığım zaman ürünün seri numarası, diğer bilgileri de burada yer alıyor. Çıkış frekansları 20 Hz ile 20 kHz. AUX kablosunu kullanarak masaüstü bilgisayar, tablet, telefon, televizyon, DVD, VCD player vesaire bütün medyalara bu kablo üzerinden soundbar'ımıza müziklerimizi aktarabiliyoruz. O da inşallah bu üretici firmaya iletir. Aynı zamanda telefon, tablet gibi tip C barındıran cihazlarımıza da tip C 3.5 jacklık bir kablo ile bağlantı kurarak Bluetooth'un dışında kabloyla da bağlantımızı kurabiliyoruz. Şimdi şu bası da inceleyelim ve videomuza son verelim. Öncelikle şöyle arkasına baktığımız zaman burada bir havalandırma deliği ve iç kısmında ızgara olduğunu görüyorsunuz. Kaliteli medefe yapıya sahip. Üzerinde de fütürlü bir doku yer alıyor, görüyorsunuz. Özellikle ön tarafta burada bir de Renteş logosu var. Kabinimizin alt kısmını incelediğimizde 12 santim 30 wattlık subwoofer burada yer alıyor. Ayakları bayağı yüksek tutulmuş. Bu da buradaki sesin daha kaliteli bir şekilde çevreye yayılmasını sağlıyor. Ayaklarda da kavucuk pabuçlar yer alıyor. Ses kalitesine gelince mahallede bununla düğün bile yapabilirsiniz. Yani evdeki partileriniz, doğum günü partisi vesaire, onlar için gayet yeterli bir ses seviyesi olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim arkadaşlar. Tavsiye ediyor musun? Eğer böyle bir ses sistemine ihtiyacınız varsa tabii ki tavsiye ediyorum. Umarım ürünü beğenmişsinizdir. Mikrofonun ve ses sisteminin linkleri videonun açıklamalar kısmında olacaktır. O linklerden girerek sizler de ihtiyacınıza göre, bütçenize göre bu ürünleri ve diğer ürünleri de inceleyerek satın alabilirsiniz. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Sağlıklı ve bol kazançlı günlerde görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.